Merhaba, hoş geldiniz. Mikrofon bile takmadım. Yani çünkü zaten hem sesim kötü hem de çok uzun yapmayacağım. Dedim belki mikrofonu takarım. Sonra oraya virüs gelir. Ben tekrar hasta olurum. Ama bir kulağım da iyi duymuyor. Ama show must go on dedim. Bugün birazcık daha kendim geldiğim için yayın açayım dedim. Hoş geldiniz. Tabii bu saat alışık olmadığımız bir saat. Kimsenin alışık olmadığı bir saat. Dedim bir değişiklik olsun. Öyle bir şey yapayım. Akşama da üyelere yayın yapacağım. Üyelere özel olacak ama saat 9'da olacak. Yani yemek falan yiyeyim ondan sonra. Bunu erken yapmak istedim. Çünkü biliyorum ki pazar günü tüm gün izleme sayısı oldukça yüksek. Herkes evde. İlk böyle yapayım, dinleneyim. Sonra yeni enerjiyle üyelere özel yayın yapacağım. Üstümü değişeceğim falan. Yemek yiyeceğim. Akşam 9 gibi üyelere yayını yapacağım. Yani şimdi birkaç yayın yapamadığım için telafisi olacaktır. Üyeler için de normal olarak da. Üyelere özelde ne var derseniz biraz daha samimi ortam diyebilirim. Ona göre biraz daha rahat kıyafetler giyiyorum bazen. Ayakkabılar falan daha fazla özen gösteriyorum, süsleniyorum. Farklı açılar deniyoruz. Böyle diyebilirim. Özellikle de kral üyelerin bazen böyle istekleri oluyor, mesela görmek istediği şekiller. Bunlara da uyuyorum. Farklı okumalar yapıyorum ya da sohbet şeklinde ilerliyor. Ya işte mesela böyle şeylere şunu görebilir miyim, bunu görebilir miyim? O tür isteklere burada prim vermiyorum. Ama üyelere özelde zaten ben neyin istendiğini bildiğim için ona göre ben kendim bir şeyler yapıyorum. Hiçbir zaman ama ya onu yap, bunu aç falan öyle bir şey yok. O tür bir şey beklemeyin. Bunu baştan söyleyeyim. Ya da başka beklentiniz varsa OnlyFans'a gidersiniz ama ben bunu açmayacağım. Ama yine de teşekkür ederim. Ben de özledim açıkçası yayın yapmayı. O yüzden hadi, boğazım düzeldiği ilk gün, bugün düzeldi. Olacak canlı yayın ve yapacağım yani. E, Yapmak istedim. Burnum akıyor falan, yanımda peçetelerim var. Hazırlığım var yani, ne diyeyim. Öyle oldu. Ama zaten salgın varmış ki benim ondan dolayı da olmadı. Yani evin içinde ben hasta bakıyordum, ilgileniyordum. Bana geçti. Yoksa günlerce 5-6 gün direndim. En sonunda ben de bittim. Bu sebeple hasta oldum. Yani çarşamba yayın yapacaktım. Kendimi iyi hissedemediğim için yapamadım. O gece yaptım. Bugün iyi gözükmek için uğraştım. Dün böyle banyo yaptım falan. Bir sürü ilaç içiyorum. Vitaminler alıyorum. Biraz yüzüme renk kattım. Ve karşınıza çıktım. Dediğim gibi akşamda bir üyelere özel yayın yapacağım. Ya ben grip, dediğim gibi, yani evde annem de babam da hasta olunca, onlarla ilgilenince bana da geçti artık 5. gün. Ama şimdi kimi duyarsam hasta çıkıyor. Yani. Ama ben zaten hani her tür tavsiyeyi zaten ben öncesinde uyuyorum. Neyse, Mavi Sakal'ı okuyacağım. Kısa bir masal. Ya dediğim gibi sesim
Kısmen düzeldi. Burnum kötü. Ah, hoş geldiniz. Dediğim gibi yani üye olduğunuz zaman geçen ayı da görüyorsunuz. Şu an bu avantajı var. 2 aydan sonra eski yayınları gizliye alacağım. Yani şu an üye olursanız o şansınız var. Yani dediğim gibi krallıkta daha şanslar var zaten. Onu siz krallara sorun. Öyle. Ben de özlemişim de. Son dakika hatta gargara falan yaptım. Evet. Başlayabiliriz. Gri giyindim ki ben daha renkli gözükeyim. Ay yine. Mavi sakal. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde oldukça varlıklı bir adam yaşarmış. Hem yalnızlık, hem yazlık, hem kışlık birçok evlerinde sakladığı altından ve gümüşten eşyalara paha biçilmez, taşlara işlenmiş mobilyalara, Yağız atların çektiği sedef kakmalı arabalara ve bunlar gibi daha birçok zenginliğe sahip olmasının yanı sıra bir de büyük derdi varmış. Mavi bir sakal. Bu adamın sakalının rengi mavi olduğu için hiçbir kadın onunla evlenmek istemezmiş ve hatta yolda karşısına çıkan kadınlar korkuyla yollarını değiştirirlermiş. Şimdi bu adamın komşusu olan zarif bir hanımefendi varmış ve bu kadıncağızın kusursuz güzelliğe sahip 2 de kızı varmış. Adam bu kızlardan biriyle evlenmek arzusunda olduğunu komşusuna açmış. Kızlar aralarında bir ayrım yapılmayacak kadar güzel oldukları için de hangisiyle evleneceğinin kararını kendilerine bırakmış. Ancak kızların ikisi de adamla evlenmek istemedikleri gibi mavi sakallı bir erkekle evlenmek düşüncesi bile tüylerini ürpertiyormuş. Adama karşı tiksinti derecesine varan bir isteksizlik ve nefret duymalarının sebeplerinden biri de mavi sakalın daha önce birçok kadınla evlenmiş olması ve bu kadınların akıbetlerinin ne olduğunu bilinmemesiymiş. Ya mavi sakal o kadar kötü olmasa gerek ama ben sakal sevmiyorum. Yani mavi, siyah fark etmez ya da beyaz. Çok sakal almayayım ama yani daha başka kötü şeyler de var. Mavi sakal gönüllerini kazanmaya çalıştığı kızları, anneleri, 3 ya da 4 hanım arkadaşları ve diğer komşularıyla birlikte yazlık evlerinden birine davet etmiş. Bir hafta boyunca yiyip içip dans ederek, ava çıkarak keyif içinde zaman geçiren konuklar geceleri de neredeyse hiç uyumadan eğlenmeye devam ediyorlarmış. Böylece kızların genç olanı bir süre sonra ev sahibinin o kadar da korkunç biri olmadığını, hem zaten sakalının renginin de çok koyu bir mavi olmadığını düşünmeye başlamış. Çok koyu mavi zaten siyah yapar neredeyse. Yaşadıkları şehre geri döner dönmez düğün hazırlıklarına başlamışlar ve çok geçmeden genç kız Mavi Sakal'ın karısı olmuş. Evliliklerinin 1. ayını doldurduğunda Mavi Sakal başka bir şehirdeki çok önemli işlerini yoluna koymak üzere en az 6 hafta sürecek bir yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu bildirmiş ve karısına dostlarıyla, komşularıyla bir araya gelip yokluğunda sıkılmadan iyi vakit geçirmesini söylemiş. Burada demiş bir anahtar demetini uzatırken içlerinde en değerli mobilyalarımı muhafaza ettiğim odaların, altından ve gümüşten eşyaların içinde bulunduğu dolapların, içlerinde paramın ve mücevherlerimin kilitli bulunduğu kasaların, son olarak da tüm evlerimin anahtarları var. Şu gördüğün küçük anahtar.
Koridorun sonundaki odanın anahtarıdır. Sana verdiğim bütün anahtarları kullanabilir, bütün odalara girip bütün dolapları açabilirsin. Yalnız senden tek isteğim koridorun sonundaki odaya girmemendir. Eğer bu odanın kapısını dahi açarsan beni o kadar öfkelendirirsin ki hiç hayırlı olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Büyük ihtimalle kız bu odanın kapısını açacaktır yani. Şaşmaz. Böylece Mavi Sakal odaya girmeyeceğine söz veren karısını kucaklamış ve ardından arabasına atlayıp yola koyulmuş. Adamın Mavi Sakalından korktukları için o varken misafirliğe gelemeyen eş dost, konu komşu derhal yeni evli kadının yanına akın etmişler ve büyük bir merak ve sabırsızlık içinde evindeki tüm zenginlikleri görmek istemişler. Ay ne meraklılar. Odalara girip çıkmışlar, dolapları, çekmeceleri açmışlar ve gördükleri karşısında ağızları bir karış açık kalmış. Ardından içlerinde çok değerli mobilyaların bulunduğu iki büyük odaya girilmiş ve el dokuması ipek halıların, altın kalkmalı koltuk takımlarının, birbirinden değerli eşyalarla süslenmiş yatak, dolap, masa ve sehpaların güzellikleri ile büyülenilmiş. Yine aynı odalarda bulunan ve yerden tavana kadar uzanan altın veya gümüş çerçevelerin içindeki boy aynalarına uzun uzun bakılmış. Sahip olduğu zenginlikler misafirleri tarafından öve öve bitirilemeyen genç kadın, doğrusunu söylemek gerekirse bu muhteşem eşyalara pek dikkat veremiyormuş. Neden acaba? Demek ki bir yerde mutlu olmuyor. Çünkü onun aklında yalnızca koridorun sonunda bulunan ve kendisine çok açık bir şekilde girmemesi söylenmiş olan oda varmış. Merakını daha fazla karşı koyamayan genç kadın evde bulunan misafirlerin yanından ayrılmanın son derece nezaketsiz bir davranış olduğunu dahi aklına almadan sabırsızlık içinde odaya doğru yönelmiş. Hatta odanın bulunduğu alt kata inerken 2 veya 3 kez merdivenlerden yuvarlanma tehlikesi atlatmış. Çok salakmış. Kesinlikle yani. Ne diyeyim? Kapının önüne geldiğinde bir süre durup kocasının söylediklerini düşünmüş ve değer verdiği sözü tutmasa büyük bir mutsuzluk yaşayabileceğini de göz önüne almış. Ama yine de kaşınmış tabii diyorum. Ama yine de içindeki büyük arzuya karşı koyamamış. Ufak anahtarı cebinden çıkarıp deriye sokmuş ve heyecandan titreyerek kapıyı açmış. Gerçi adam da yani zaten bunu açma diyor, yasak diyor, anahtarını veriyor. Tabii ki bunlar da merak ederler ve açarlar yani. Panjurlar kapalı olduğu için içeride ne olduğunu önce seçememiş ama az sonra gözleri karanlığa alışmış ve odanın zemininin kanla kaplı olduğunu ve bir köşede birbirinin üzerine yığılmış kadın cesetleri olduğunu görmüş. Ya bir kere kan olsa kurur o kadar süre ve kokar kadın cesedi diyorsun. Buzluk falan olsaydı. Bu kadınlar sizin de tahmin etmiş olduğunuz gibi Mavi Sakal'ın akıbetleri bilinmeyen eski karılarıymış. Genç kadın korkudan oracıkta son nefesini vereceğini sanmış ve yaşadığı büyük dehşetin etkisiyle elindeki anahtarı yere düşürmüş. Az da olsa kendini toparladığında anahtarı alıp korkunç odadan çıkmış ve kapıyı kilitledikten sonra kendisine çeki düzen verebilmek için üst katta bulunan yatak odasına çıkmış. Korkudan hala tir tir titrerken yere düşürmüş olduğu anahtarın üzerindeki kan lekelerini fark etmiş ve hemen eline bir bez alıp anahtarı silmeye koyulmuş. Bunun işe yaramadığını görünce anahtarı bu defa suyun altına tutup sabun ve kum ile ovmaya başlamış, ancak lekeleri ne yaparsa yapsın çıkaramamış. Çünkü sır odasının bu ufak anahtarı sihirli olduğu için kız bir tarafını temizledikçe aynı lekeler bu defa diğer tarafında belirmiş. Tüm bunlar yetmezmiş gibi henüz yoldayken kendisine ulaşan bir mektup sayesinde işlerin yoluna konduğunu öğrenmiş olan Mavi Sakal 6 hafta süreceğini söylemiş olduğu seyahatten yola çıktığı günün akşamında geri dönmüş. Kadın kocasının bu hiç beklenmedik hızlı dönüşünden çok mutlu olmuş gibi görünebilmek için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalmış. Ne olacak bakalım. Büyük ihtimalle bunu da öldürür.
Ertesi sabah Mavi Sakal karısından anahtarları kendisine geri vermesini istemiş. Kadının anahtarları verirken zangır zangır titreyen ellerini görünce de neler olup bittiğini az çok tahmin etmiş. Hani demiş, küçük anahtar nerede? Masanın üzerinde unutmuş olmalıyım demiş karısı sesi titreyerek. Git hemen onu getir diye kükremiş Mavi Sakal. Kadın kocasını oyalamak için elinden geleni yapsa da sonunda kaçış olmadığını anlamış ve küçük anahtarı getirip adama teslim etmiş. Mavi Sakal anahtarı dikkatle inceledikten sonra yüzü kireç rengini almış olan kadına dönmüş. Bu kar lekeleri anahtarı nasıl bulaştı? Bilmiyorum diyen kadın ağlamaya başlamış. Ya sen cinayetleri, kadın cesetlerini gördün. Kaçsana kızım, git polise haber ver, şikayet et. Daha bekliyor kuzu gibi yani. İşte ondan sonra da neden şey oluyor? Yani masal bu ya. Ama ben çocukken bu masaldan çok etkilenmiştim. Resimli kitabı vardı, böyle mavi sakallı adam, kaçışan kızlar vardı. Nedense etkilenmiştim küçük kız çocuğuyken. Bilmiyorum diye ağlamaya başlamış kız. Bilmiyor musun? Ama ben çok iyi biliyorum. Girmemeni söylediğim odaya girdin, değil mi küçük hanım? Pekala, odanın sırrını öğrendiğine göre orada gördüğün kadınların yanındaki yerini alabilirsin. Ah işte gördün. Bu sözleri duyan kadın kocasının ayaklarına kapanmış ve gözyaşları içinde af dilenip büyük bir pişmanlık içinde olduğunu, adamın sırrını kimselere anlatmayacağını ve bir daha onun emirlerine itaatsizlik etmeyeceğini haykırmaya başlamış. Ah vah vah. Çok. O sırada bu güzel kadının karşısında bir kaya duruyor. Olsa belki yumuşarmış ama kalbi bir kayadan bile sert olan Mavi Sakal bana mısın dememiş. Yani adam öldürmüş, adam seri katil. Oradaki yerinizi alacaksınız küçük hanım demiş duygusuzca, hem de şimdi. O zaman kadın, madem ki öleceğim demiş, kadın yaşlar içinde güzel gözleriyle Mavi Sakal'a bakarak, son duamı edebilmem için bana biraz zaman verin. Bir de sümkürmüş herhalde. Sana diye yanıt vermiş Mavi Sakal. Bir çeyrek saatin yarısı kadar zaman veriyorum. Ama bir dakika fazlasını değil. Bir çeyrek saatin yarısı ne eder? 15 dakikanın yarısı 7,5 dakika ediyor yani. Ben de bir çeyrek altın falan veriyorum diyecek sandım. Genç kadın yalnız kalır kalmaz pencereyi açmış ve komşu evde bulunan ablasına seslenmiş. Abla, abla, yalvarıyorum, hemen çatıya çık ve erkek kardeşlerimizin yolunu gözle. Bana bugün geleceklerini söylemişlerdi ama onların yaklaştığını görürsen acele etmelerini işaret et. Böylece ablası çatıya çıkmış, başı büyük bir belada olan genç kadın pencereden seslenmiş. Abla, abla, gelen giden yok mu daha? Ablası yanıt vermiş. Tek gördüğüm parıldayan bir güneş, bir de yemyeşil çayırlar. Bu sırada elindeki kılıcı bilemekte olan Mavi Sakal alt kattan karısına seslenmiş. Vakit doldu. Eğer hemen aşağı inmezsen ben yukarı geliyorum. 1 dakika daha lütfen diye yalvarmış genç kadın ve ardından pencereden kafasını uzatıp çatıdaki ablasına usulca seslenmiş. Abla, abla, gelen giden yok mu hala? Ablası da tek gördüğüm parıldayan bir güneş, bir de yemyeşil çayırlar. Çabuk aşağı in diye kükremiş Mavi Sakal. Hadi gel seni öldüreceğim, keseceğim, çabuk aşağı in diyor yani adam. Yoksa ben oraya geliyorum. Tamam geliyorum demiş kadın çaresizlik içinde ve hemen ardından ablasına dönüp sormuş. Abla, abla, gelen giden yok mu daha? Kızım, salak adam beni kesecek, gelin yetişin desene, abisini bekliyorsun, onu bekliyorsun, bunu bekliyorsun. Var diye yanıt vermiş ablası. Bu tarafa doğru yaklaşmakta olan bir toz bulutu görüyorum. Peki gelen kardeşlerimiz mi? Ne yazık ki değil kardeşim. Yalnızca bir koyun sürüsü.
Gelmiyor musun diye seslenmiş bu sırada Mavi Sakal. Bakalım ne olacak, bu salak kız nasıl kurtulacak. Şöyle döneyim ya. Bir dakika. Evet. Adam gelmiyor musun diyor. Sen bekliyor elinde kılıcı. Geliyorum diye yalvarmış genç kadın can havliyle ve giderek artan bir heyecanla ablasına dönmüş. Abla abla gelen giden yok mu daha? Var demiş ablası. Şimdi iki atlanın yaklaştığını görüyorum ama henüz çok uzaktalar. Şükürler olsun demiş genç kadın. Gözleri ümitle parıldayarak kardeşlerimiz geliyor olmalı. İşaret et de ellerini çabuk tutsunlar. Tam o sırada Mavi Sakal öyle bir bağırmış ki evin camları titremiş. Bunun üzerine çaresiz kadın aşağı inmek zorunda kalmış. Gözyaşları içerisinde kocasının ayaklarına kapanmış, bir kez daha af dilemiş. Boşa zaman harcıyorsun demiş Mavi Sakal. Kurtuluşun yok. Ardından kadının omuzlarına dökülmüş olan güzel saçlarını bir eliyle kavramış, diğer elindeki kılıcı havaya kaldırmış ve tam indirmek üzereyken gözleri yaşlı kadın kafasını çevirmiş ve kendisini toparlayabilmek için kocasından yalnızca bir dakika daha istemiş. Ne olacak, öleceksin alt tarafı yani, bir dakika süsleniyor sanki. Hayır hayır diye yanıt vermiş Mavi Sakal. Tabi böyle demiyordur. Hayır, hayır. Mavi Sakal karısının bu son isteğini, ama merak etme öbür tarafta kendine ayıracağım bol bol vaktin olur ve kılıcını tekrar havaya kaldırıp kadıncağızın boynuna şiddetle indirmek üzere gerilmiş. Tam o esnada evin kapısı şiddetli bir şekilde vurulmuş. Mavi Sakal şaşkınlık içinde kılıcını indirmiş ve o sırada kapıyı kırıp içeri giren iki asker doğrudan adamın üzerine koşmaya başlamışlar. Bu iki silahşörün karısının erkek kardeşleri olduğunu bilen Mavi Sakal elindeki kılıcı bir kenara fırlatıp canını kurtarmak için kaçmaya başlamış. Ancak fazla uzağa gidemeden iki kardeşin keskin kılıcının ucunda can vermiş. Zavallı kadın yaşadığı büyük korkudan dolayı neredeyse kocası kadar cansız bir halde yerde yatıyormuş ve ayağa kalkıp kardeşlerine teşekkür edecek gücü bir süre kendinde bulamamış. Mavi Sakal'ın başka mirasçısı olmadığı için tüm malı mülkü karısına kalmış. Burası kilit yer. Kadın servetin bir kısmını çok sevdiği ablasına vermiş. Versin tabii. Böylece ablası kendisine uzun süredir aşık olduğu bilinen gençle sonunda evlenmiş. Şey yapamıyorlarmış demek ki. Neydi? Çeyiz düzmüş demek ki. Bir süre sonra kendisi de tekrar evlenen genç kadın muhteşem servetinin diğer bir kısmını da iki erkek kardeşi arasında bölüştürdükten sonra geri kalan kısmını da Mavi Sakal'la geçirdiği korku dolu günleri unutabilmek için kullanmış. Gerçekten bu masalda ne oluyordu diyorum. Hiç mi sihir yok? Hiç mi bir şey yok? Gerçekten yok ya. Yani nasıl diğer kadınları yapabilmiş, hayret ettim yani. Bir çağırdı abla abla diye kurtuldu kız. Ya ben kurtulmamasını tercih ederdim. Bir değişik güzel olurdu böyle. Bir hareket olurdu. Neyse. Bir şöyle yorumlara bakayım. Yani böyle bir masal gerçekten çok ilginç. Böyle kafa derisi yüzmeli falan olsaydı, orada cesetler duruyor. Kokar o cesetler. Kan var, o var, bu var. Evet. Neyse ben yorumlara dalmayayım. Evet. Neyse şimdiden masal bitti. Şey arttı. İzleyici arttı. Evet, bugünkü masalımız da böyleydi. Ay. Neyse ben yayını kapayım. Yani böyle hapşura da bilirim.
öksürebilirim. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Ay ne diyorlar ya? Hadi görüşürüz lütfen ama takip, beğeni gibi şeyleri unutmayın. Daha fazla yayın ve daha özel şeyler görmek istiyorsanız da üye olun. Üye olanlar bence gayet mutlu. Hani birkaç çıkıntı şey çıkıyor ama onun dışında gayet mutlular. I'm a bit blurry because I'm a bit ill. I'm a bit ill, so because of that my voice is not good today. But I want to read an English book too. One day or more days I will read English. Ya tam bir romanı okuyamam çünkü telif hakkı falan sıkıntısı var. Öyle bir şey yapamam yani. Neyse. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.